Sonuç olarak her şey DNA'ya çıkıyor. DNA her boyutta kullanılan bir yapıya sahip bir oluşum. Hangi boyut? Alfa'da kullanabiliyorsunuz, beta'da kullanabiliyorsunuz, omega'da kullanabiliyorsunuz. Bunların farklı adları oluyor tabii ki. Daha önceki derslerimizde şöyle bir ifade kullanmıştık. Madde geni, enerjik gen, kristal gen ifadesini kullanmıştık. Yani DNA dediğimiz şey madde genini diye ifade bulurken enerjik gen ve kristal genlerin fotokopisi diyebiliriz. O halde DNA'da yer alan her şey aslında enerji kaynak saflarından gelen bilgilerin kopyası niteliğinde diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ama neye göre? DNA'yı bulunduğu yer neresi? İnsani beyin, insani kompütürde. İnsani kompütürü kullanan kimdir? Deneyimci uydular, deneyimci özlerin evlat potansiyeli olan deneyimci uydular. Bu bilgiler niçin önemli? Deneyimci uyduların bağlı bulunduğu deneyimci öze ait bilgiyi ancak bir insani prototipin beyindeki DNA aktif bölgelere programize edebiliyoruz veya derç edebiliyoruz. Ekim vasıt olarak kullanabiliyoruz. O halde her bir DNA'nın içerisinde aslında o tanrısal özeye ait bir deneyim bilgisi var, evrim bilgisi var ve görev bilgisi var. Bunu kategorize edebiliyoruz. Deneyim niçin şart? Öze ait bilginin tecrübe edilip bu konuda etkinlik kazanılması için şart. Peki DNA bu bilgileri nasıl kazanıyor? DNA'nın kendine özel bir programı var. Bunu yapabilmesi için teksir kanununa göre kendisini klonlaması lazım. Tanrısal bir aktiflik kazanması lazım. Bunun bilgisini dahi DNA'nın genetik uzay bölgelerine eklenmek zorunda bu konuyla ilgilenen ilahi hiyerarşi. Şayet bu programa eklenmezse DNA kendini çoğaltamıyor. Hangi burçta bulunursa bulunsun. DNA'nın kendisi çoğaltılması niçin isteniyor? Çünkü bir DNA kendini çoğaltmayı öğrendiği vakit, bunu açığa çıkardığı vakit bu sefer hücre kendini klonlayabiliyor. Hücre kendini klonlayabildiği zaman organizmasal bir bilinç ortaya çıkabiliyor. Yani daha karışık yapıya sahip organizmalar ortaya çıkabiliyor. Nitekim evrimsel süreçte ortaya çıkan ilk DNA'larda kendini klonlamak belki o yoktu. Belki de gerçekten de yoktu. Daha sonra hücre oluşumunu sağlayabildikleri vakit klonlama özelliği zaten kazandılar ve bu şekilde evrimsel siklüste insansal evrim prototipi ortaya çıkabilir bir hale geldi. Sonuçta ortaya çıkan yeni evrim türünün amacı neydi? İnsanı kastediyoruz, tanrısal özbenliğe ait bir yaratılışı devreye sokmaktı. Teksir kanunu yaparken de, kanunu devreye sokarken de ona yardımcı programlar var. Nedir o? İşte matematiksel dengeyi mutlaka devreye sokmak zorunda. Periyodik dengeyi devreye sokmak zorunda. Atomik iç dengeyi devreye sokmak zorunda. Yani birçok sistemi bunu devreye sokarak kendine ait bir işlerleyen ve hatasız işlerleyen tabii ki sistemi oturtmak zorunda. Peki hatasız derken ben neyi kastediyorum biliyor musunuz? Varlığın çekirdek dünyada deneyim yaparken hatasız program açmasını kastetmiyorum. Aksine çekirdek dünyada görev vurgulayacak bilincin altyapısal anlamda ihtiyaç duyduğu her şeyle donatılmasını kastediyorum. Bakın, periyodik denge için gerekli bir formda. Çünkü insan formu baktığımızda atomsal özelliğe sahip. Değil mi? Elektron, proton ve nötronun müşterek bir programı var. DNA'da da zaten bunlar yok mu? Yani DNA için ne bahsediyorduk? 4 bazlı 5 atomlu moleküler bir yapı olduğunu ifade ediyorduk. Ve sayıyorduk işte fosforu var, azotu var, karbonu var, hidrojeni var, oksijeni var. Bunların bir bütünselliği ve 4 tane bağın kovalent bağları oluşturmasıyla ne oluşuyordu? Bazik baz bağları oluşturmasıyla bir genetik strüktür yapı. Bunu da 2 sarmalı DNA faktörü diyorduk hatırlarsanız. Bu faktörün kendine has özellikleriyle sadece 2 sarmalı DNA faktörünün kendine has tecellileriyle ne yapacağız? Biz insanken galaktik insanken tanrısal insanı ortaya çıkarmaya çalışacağız. Peki bunu yaparken acaba galaktik yapıda bir değişiklik olur mu? Yani galaktik yapı derken DNA'nın 2 sarmalı faktörü değişkenliğe uğruyor mu? Elbette ki uğrayacak. Ki zaten günümüzde bazı keşifler sonucunda insanın DNA'sının giderek değiştiğini, 2 sarmaldan 3 sarmala doğru yükseldiğini keşfetmişler İsviçre'deki bir laboratuvarda. Bu neden gerekiyor peki? Neden gelişiyor? Evrimin bir süreci. Doğal evrimin bir süreci. Hedef neydi? Önce galaktik insan. Galaktik insanın sahip olmuş olduğu DNA sarmalı daha önce çekirdek dünyada kadim Atlantia'dan Atlantis'e kadarki süreçte
bakıldığında galaktik insan numarasını kullanabileceği DNA faktörü 12 sarmallı DNA faktörü olduğu tespit edilmiş. Ve zaten o amaçla bir tadilatlar yapılmış, bir program devreye sokulmuş ve biz ona Atlanta Termojik Sistem Kayıtı'nda Mendeley Cryo-Link diyoruz. Bu yapılan tadilatlar sonucunda 12 sarmallı DNA faktörü ortaya çıkmış. 12 sarmallı DNA faktörü ne için ortaya çıktı diye tekrar sorduğumuzda galaktik insana ait kriterlerin devreye sokulması için gerekli olan sarmal yapısı çünkü bu. Daha alt yapıda ne oluyor? Daha mesela 10 veya 8 yine bir gelişim projesi var. Ama nasıl? Galaktik insana doğru giden bir yapı. Hedef ne? 12 ilk etapta. Daha sonra ne bekleniyor tabii ki? 16 sarmallı DNA faktörü ki ona tanrısal faktör devreye girebiliyor. Bunun çizimleriyle alakalı, insanın DNA sarmalının çizimiyle alakalı çalışmaların sonucunda 12 sarmallı faktöre sahip bilincin çok ilginç bir yapısı ortaya çıkmış. Silindirik. Ve oradaki kombinasyonu düşündüğünüzde düşünemiyorsunuz aslında. Sonsuz sınırsız alternatiflerin nasıl devreye girebileceğini görüyorsunuz. Alfa süklüse dahi 2 sarmallı DNA faktörü kullanırken sonsuz sınırsız alternatifler yaşanabildiği bir olguyu düşünün. Alfa olguyu düşünün. 12 sarmallıya sahip bir DNA faktörünün ortaya girmesiyle, devreye girmesiyle bilincin yaşayabileceği olguları düşünün. Biz bu 2 sarmallı DNA faktörüyle beynimizin zaten kısıtlı bölgesini kullanıyorduk. 12 sarmallı DNA faktörüyle biyokompütörümüzü çok daha üst seviyelerde kullanabilir hale geleceğiz. Yani şu an %10'luk bir dilimi kullanırken DNA'nın 2 sarmalıyla bunu yapabiliyorken DNA'nın 12 sarmallı DNA faktörüyle muafiyeti olması durumunda o zaman beynimizin belki %70'lik kısmını kullanacağız, belki %50'lik kısmını kullanabileceğiz. Bununla etkileşimli midir? Bakın çekirdek dünyada zaten 3 tane faaliyet gösteriliyor. Değil mi? Sanatsal, bilimsel ve dilsel. Tüm bu faaliyetleri en üst kıymette dahi devreye sokulsa insanın sarmal yapısı veya biyolojik aktivitesi ne düzeyde devreye girmiş? Bakıyorsunuz maksimum %15 ve %20 maksimum. Ki %20 zaten Yunuslar devreye sokuyor. Onlardaki sistemde farklı bir solar sistem devreye girmiş. Yani size ait duyarlılık, anlık. İnsanda bu oluşabilir mi? Oluşabilir. Daha üst seviyede oluşabilir mi? Oluşabilir. Demek ki 12 sarmallı DNA faktörünün devreye girmesiyle biyolojik aktif sistem değişecek. Çünkü bu sefer alfa karakterinden başka bir şeye dönüşüyordu. Neydi? Daha önceki bölümlerden bahsetmiştik. Maddesel enerjik kaynak düzen kombinasyonu uygun başka bir yapı ortaya çıkıyor. Yani entelek komputura ortaya çıkıyor, entelek ratum ortaya çıkıyor, yani maddesel enerjik bir kalıp ortaya çıkıyor. Yani ikisinden oluşmuş müncel bir kalıp. Bunun daha üstünde ne var demiştik? Süper makro ki o da 16 sarmal DNA faktörüne sahip. Onu devreye soktuğumuzda ne oluyor? Tanrısal özbilgiyi, tanrısal özgücü %100 farkındalıklı olarak çekirdek dünyada devreye sokabilme hakkına sahip olmuş oluyoruz. Diyeceksiniz ki 2 sarmal DNA faktörüne sahipken ve aradaki herhangi bir sarmal faktörünü devreye sokmuşken bilinçlerin devreye soktuğu özbilgi değil mi? Elbette ki özbilgi. Yalnız benim burada bahsettiğim özbilginin frekansı. Diyelim ki bundan 100 sene önce çekirdek dünyaya dekarlı olmuş bir bilincin kendi DNA aktif kodlama planından açığa çıkardığı özbilginin kıymeti neydi? Kendi cilve edinceydi. Yani o döneme uygundu. Şimdi biz ana hasat döneminde bulunuyoruz. Ana hasat dönemine uygun kod açılım faktörleri 100 sene önceki kod açılım faktörlerine göre de farklılık arz etmek zorundadır. Bakın ana hasatta her bir bilincin kendisi kullanmış olduğu kompütürdeki tüm kayıtlar gelmiş geçmiş uzay zaman dönemindeki tüm kayıtları kapsıyor. Ve tüm bu kayıtların deşifrelenmesi ve ona uygun açılımların sağlanması kod açılım faktörünün de ona uygun olarak gelişmesini gerektirir. Ve en nihayetinde ana hasatçı faktöre sahip olan bir bilincin de sahip olacağı minimum kriter 12 sarmallı DNA faktörü olacaktır. Ve biz buna uygun bir faktörü devreye sokan bilince de beta evrim prototipi diyoruz. Bilgilerin kıymeti ne dedik? Alfa bilgi var, beta bilgi var, bir de omega bilgi var. Bulundukları boyutlara göre de bu ismi alıyorlar. Alfa bilgi bu dünyaya ait, hatta bu dünya demeyelim de Samanya galaksisine ait bilginin tamamını kastediyoruz. Beta bilgi derken neyi kastediyoruz? Ateş karakterli boyutlara ait tüm bilgileri kastediyoruz. Omega bilgiler derken neyi kastediyoruz? Lahut alemine
ve Atlanta alemine süper hükümranlık, süper güç boyutu diye ifade edilendirdiğimiz Karyamatos Onya'ya ait bilgiyi kastediyoruz. Tüm bu bilgiler farklı frekanslarda parçalanmış ve daha da alt transformasyon fazlarına uğratılarak çekirdek dünyada yaşanabilir, uygulanabilir, deneyimi sokulabilir hale getirilmiş. Göksel bilginin intikali, özsel bilginin intikali yine nerede sağlanacak? Çekirdek dünyada devreye sokulacak. Hedefimiz zaten bu. Neden? En baştan beri söylediğimiz gibi önce olma bazında devreye sokulan bilginin deneyimsiz, saf bilginin yaratı bazına geçirilmesi. Başka da bir şey yok. Bu amaç doğrultusunda tüm ilahi idari kuruluşlar ilahi teknolojinin iç dizayn kurallarına uygun olarak çekirdek dünyadaki tüm evrim prototiplerini yakın plandan takip ediyorlar ve buna uygun da tasarruf sistemlerini devreye sokuyorlar. Bazen bu içgüdüsel motivasyonu devreye sokan bilinçlerde farklı gözükebiliyor. Mesela kapasite sinyalizasyon diyelim. Bazılarında işler aktif sistem diyelim. Bazılarında ise hiç ikisini de kale alamıyorsa bir bilgi devreye sokulur. Bir varlık devreye sokulur, insan devreye sokulur. Bazen bir kitap, bazen bir müzik. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar düşünsel aktifliklerini oluştururken, duygusal aktifliklerini oluştururken o sırada ortamdaki kokunun beyinde kayıt alması veya ortamdaki müziğin beyinde kayıt alması duyguyla eşleştirebiliyorlar, düşünceyle eşleştirebiliyorlar. Mesela diyelim ki bir müzik dinlediniz ve siz bu müziği zaten geçmiş uzay zaman döneminde bir dönemde dinlediniz yine aynı hayat formasyonu içerisinde ve orada bir duygu yaşadınız. Unuttunuz ama o sizin biyokompütörünüze kayıtlı. Arkadaşlarınızla bir mekana gittiniz veya bir radyodasınız veya işte YouTube'da herhangi bir şekilde dinliyorsunuz. Birden karşınıza o çıktı. Sizi bir yandan geçmişe götürdü. Ne yaptı? O geçmişte dinlediğiniz müzik var. O müzik size o duyguları hatırlattı. Bazen sokakta yürüdüğünüzde veya bir ortama girdiğinizde bazı kokularla karşılaşırsınız. O kokular da sizin biyokompütörünüze kayıtlı olmuş olur. O kokularla tekrar muhatap olduğunuzda size bazen bu koku beni çocukluğuma götürdü dersiniz. Veya işte bu ortam, bu sokak, bu kişi beni çocukluğuma götürdü dersiniz veya gençliğime götürdü dersiniz. Nedir bu? Hep biyokompütürdeki o DNA'larda kayıt altında, kalıcı kayıt altına alınmış olguların, duyguların, düşüncelerin ve zevklerin tekrar yüzeye çıkması. Tekrar açığa çıkıp yaşanması ve hatırlatılması. O sırada yaşadığı olgu, varlığın yaşadığı olgu dahi bu sefer ikinci bir kayıt sistemi devreye sokuyor. Bu kayıt sistemine varlık geçmişte yaşamış olduğu herhangi bir düşünceyi, olumlu veya olumsuz, daha üst seviyede yaratı planına gerçekleştirebilir, dahil edebilir. Zevki daha üst plana geçirebilir. Neyi sağlıyor biliyor musunuz? Bu anılar, hatıralar niçin insan beyninde oluşturuluyor? Geçmiş insanın bazen geleceğini bağlıyor. Ve şimdiyi yaşamayı da engelliyor. İnsan anı dediği o hadiseleri yaşarken sürekli beyninde devindiriyor. Oradaki yaşadığı olguları devindiriyor, duyguları, düşünceleri, her şeyi hatırlayabilir hale geliyorsunuz. Bazen o ortamda olmasanız bile o ortamla alakalı kokuyu, o ortamla alakalı duyguyu bile hissedebilir aşamaya geliyorsunuz. Ve siz kendinizden kendinize gelişim projesini kale almışsınız. O andaki, geçmişteki sizi bir masaya tutturursunuz, yaşadıklarınızı iyice irdelersiniz. Ve hangisi sizin için faydalı, hangisi sizin için yararlı ve hangisi sizi engelleyici karar verirsiniz ve yolunuza devam edebilirsiniz. O yüzden denir ki kişisel gelişim öğretilerinde, tabii ki bizim öğretimimizde de geçerli, insan geçmişe bağlı kalmamalı. Anı yaşayabilmeli ki geleceğini inşa edebilsin. Doğrusu şu ki bu biraz Aksoramoto bilgi görüntüsünde karışık da olabilir. Yani niye göre karışık? Geçmiş dediğimiz şey sadece bu uzay zaman formasyonu kapsamıyor. Yani bizim şu anki bir ömürlük hayatımızı kapsamıyor. Aksoramoto bilgilik öğretisi için. Bizler için geçmiş, gelmiş geçmiş tüm uzay zaman döneminde canlandırdığımız kişilikler de bizim geçmişimiz oluyor. Tarihin bunu yazması gerekli değil. Çünkü
tarih çoğu zaman gerçeği ve hakikati yazmakta da zorlanıyor. Çünkü bilinemiyor. Bilinemeyen birçok tarihi olay var. Ve tarihe yer etmemiş olaylar da var. Kişiler de var. Sanatsal aktiviteler, bilimsel aktiviteler, dinsel aktiviteler de var. Ama bunun kayıt altına alındığı bir tek koordinat var. İnsan beyni. İnsan beyni isterse geçmişiyle kontak kurup geleceğiyle de iletişime geçebilir. Ve ikisini aynı anda bu boyutta güncel kılabilir. Aksiyonel motor bilgilik öğretisine ait bu bilgilerde güncelleme programları anasat kişiliği oluşturmada özellikle çok önemli bir yere sahip. Bunu öğreti içerisinde farklı seviyelerde, farklı kıstaslarda yaşayan canlılar var. Dedim ya, geçmiş insanı her türlü kitleyebilir. İlla bu uzay zaman dönemindeki bir formasyonluk yaşamımız değil. Gelmiş geçmiş uzay zaman dönemindeki kişiliklerimize takılmak da bizim geleceğimizi engeller. Şimdimizde yaşamayı engeller. Önemli olan geçmişte ve gelecekte olacak olanlar değil, bizim şimdide ne yarattığımızdır. Bu amaç doğrultusunda güncelleme programlarımızı yaşarken dahi bunu kale almak zorundayız. Geçmişimize takılmamalıyız. Falanca kişilikteyim, şuyum, buyum demenin anlamı yok. Çünkü biz anasat döneminde anasat kişilik dönemini oluşturuyoruz. Kişilik programını devreye sokuyoruz. Siz şu an kimsiniz? Bunun farkındalığını yaşamalısınız. Siz o kişilikler değilsiniz ki. O kişilikleri canlandırılmış bir makronun evlat potansiyelsiniz ve siz o makroyu burada yoğunlaştırmaya çalışıyorsunuz. Hatta o makro bile değilsiniz. Siz tanrısal öz olarak kendinizi çekirdek dünyada yaratmak isteyen potansiyelsiniz. Bunu unutmamak lazım ve bunu hiçbir şekilde sizin gelişiminize, göksel gelişiminize etki etmeyecek şekilde yola devam etmeniz lazım. Kısacası spiritüel oyuncaklarımızı evet yeri geldiğinde oynamayı bilmeliyiz ama yeri geldiğinde bırakmayı bilmeliyiz. Manevi yolda ilerlemek o yüzdendir ki çoğu zaman zor. Çünkü o oyuncaklara takıldığımız vakit onları bırakmak zor gelebilir. Hedefimizin ne olduğunu unutmadan yolumuzda şaşmadan sürekli ilerleyebilmeliyiz. İlla koşmak gerekmiyor. Adım adım, emekli emekli neyse ama durmadan ilerlemeyi bilmeliyiz. O yüzden ki düsturumuz daima faaliyette kalınız.